Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Herkesin kolaylıkla yapabileceği el açması cevizli baklava tarifi vermek istiyorum bugün sizlere. Hiç bekletmeden direkt tarifimize hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta uygun bir kaba alınır ve pürüzsüz olana kadar karıştırılır. Yarım paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, bir miktarda un eklenerek pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edilir. Bir fiske tuz ilavesi yapılır. Kalan un azar azar eklenerek yumuşak bir hamur yoğrulur. Toplamda 3,5-4 çay bardağı elenmiş un kullandım. Evet, azar azar unumu ilave ederek pürüzsüz, yumuşak bir hamur yoğurmaya devam ediyorum. Evet, yoğurduğum hamuru ortadan ikiye keserek uzaltıyorum. Ve küçük mandalina büyüklüğünde bezeler kesiyorum. Toplamda 16 beze olacak şekilde kesiyorum ve yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra uygun bir tepsiye alıyorum. Üzerlerine un serperek 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen bezeleri 2 adet olacak şekilde üst üste alıyorum. Nişasta ve un karışımı ile oklava yardımı ile ince olana kadar açıyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, oklava yardımıyla ince olana kadar açtım. Gördüğünüz gibi fırın tepsimin ebatında keserek fırın tepsisine döşüyorum. Bu ölçülerden 2 adet 2 tepsi baklava çıkıyor. Bir tepsiye 8 beze kullanıyoruz. 4 tanesi alta, 4 tanesini üzerine olacak şekilde. Dilerseniz tepsileri buzluğa kaldırarak istediğiniz zaman pişirip şerbetleyebilirsiniz. Veya hemen pişirerek şerbetleyerek ikram edebilirsiniz. Evet, fırın tepsisine parçalarımı döşüyorum gördüğünüz gibi. Evet, tüm parçaları döşedikten sonra 2 bezeyi üst üste alarak tekrardan bir oklava yardımıyla ince olana kadar açıyorum. Açtıktan sonra fırın tepsimin ebatında keserek fırın tepsisine döşüyorum baklava hamurlarını. Baklava hamurlarını ne kadar ince kesersek o kadar çıtır baklava elde etmiş oluruz. Evet, tüm parçaları döşedikten sonra baklavamızın tam ortasına bolca çekilmiş ceviz serpiyorum.
Dilerseniz fındık veya Antep fıstığı da serpebilirsiniz. Elinizdeki malzemeye göre tercihe bağlı koyabilirsiniz. Ben bolca orta çekim ceviz kullandım. İki bezeyi üst üste alarak oklava yardımıyla açmaya devam ediyorum. Açtıktan sonra yufkamı ikiye katladım ve fırın tepsisi ölçülerinde kesiyorum. Kenarlardan çıkan küçük parçaları alta, büyük parçayı en üstte olacak şekilde tepsime döşüyorum. Ve son iki bezemi de üst üste alarak oklava yardımıyla ince olana kadar açıyorum. Yufkamı ikiye katlayarak fırın tepsisi ebatında düzgün bir şekilde kesiyorum. Kenarlardan çıkan küçük parçaları alta, büyük parçayı üzerine olacak şekilde fırın tepsisine döşüyorum. Bu baklavamızın üzeri olacağı için dikkatli bir şekilde keselim. Evet, baklavamızın son parçasını da üzerine aldıktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben kare şekilde kestim, gördüğünüz gibi. Baklavayı keserken dibine kadar kesmeye dikkat edelim. Evet, baklavada 250 gram saf tereyağı, 250 gram sıvı yağ karıştırarak baklavanın tepsimizin yağın yarısını dökelim. Her tarafına gelecek şekilde dökelim ve yayalım. Daha sonra buzluğa kaldıralım. Üzeri kapalı bir şekilde. Dilediğimiz zaman buzluktan çıkartarak fırınımızı 170 dereceli 600 fırına ayarlayarak üzerine bir tepsi kapatarak 1 saat pişirmeye bırakalım. Daha sonra aşama aşama derecesini düşürelim. Açıklama kısmında pişirme tekniğiyle ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz. Şerbeti için 3,5 su bardağı kaynar suyun üzerine çeyrek limon sıkıyorum. 3 su bardağı toz şeker ekliyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra kaynamaya başlayınca dakika tutuyorum. 30-35 dakika kıvam alana kadar orta ateşte kaynatmaya bırakıyorum. Kıvam alan şerbetimize bir parça tereyağı ekliyorum. Hiç başından ayrılmadan kıvam kontrolü yapıyorum. Kıvam aldıysa altını hemen kapatıyorum. Fırında pişen baklavamızı da aynı anda çıkartarak tezgah üzerimize alıyoruz. Hiç bekletmeden sıcak baklavaya sıcak şerbetimizi döküyoruz. Her tarafına gelecek şekilde baklavamızı da şerbetimizi dökelim. Evet, döktükten sonra en az 1 saat baklavamızı dinlenmeye bırakalım. Üzerine bolca Antep fıstığı serperek süsleme yapalım. Evet, 2 saat sonra baklavamızı servise hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın.
Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Evet, şıtır şıtır baklavamız ikrama hazır, gördüğünüz gibi. Afiyet şifa olsun herkese.